çalışıyor. Ama dedim tamam. Ama sen ya, ondan ondakileri... sonra. Bu arada şey daha iyi bu konularda. Halil nereye gidiyoruz? SSD hard disk. Gönlümüzün götürdüğü yere. Kalbimizin götürdüğü Anladın yere. mı? Bugün Evet, Emre var, Serhan var. keşiflerdeyiz Bugün yine bunu. keşiflere Dediği gidiyoruz. gibi gönlümüzün, yüreğimizin Getirdiği yere. Lürbaton'a doğru gideceğiz arkadaşlar. 2000 yıllık. Adını tam söyleyemesek de gayet 2000 yıllık bir zeytinyağı tesisi diyebiliriz. Öyle bir yere gideceğiz işte. Görüşürüz. Yeni bir YouTuber mı doğuyor? Yeni gelmedik. Yeni geldik. Serhan, Santoz'dan umutluyum ha. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün nerede miyim? Antalya'nın Varsak bölgesinde bulunan Lürbaton Kome. Yani Lürbaton köyündeyim. Kome, kominden aklınıza gelsin. Yani bir köy, bir yerleşke diyebiliriz. Şu anda bu Lürbaton'un özelliği nedir diye derseniz 2000 yıllık burası bir zeytinyağı tesisi. Yani zeytinyağı eskiden altın sıvı olarak değerlendirildiğinde ticaret olarak çok değerli bir madde, yakıt diyebiliriz. Çünkü ilk zeytinyağı kullanıldığında yemeklerde değil, yakıt için, ateş için kullanılıyordu. Şu anda bulunduğum bölge bir zeytinyağı çiftliği. Zeytinyağı fabrikası diyebiliriz. Burada ciddi anlamda büyük zeytinyağı üretim yerleri var. Şimdi gideceğim bazı yerler var. Orada zeytinyağının nasıl üretildiğini, zeytinyağı küçük kuyularını, kavanozlarını size gösteriyor olacağım. Aynı zamanda bu yerleşke o zaman 350 tane hanenin, evin bulunduğu bir yer. Yaklaşık nüfusu o dönemlerde 1000-2000 civarında yaşayan varmış. Bu yaşayanlar da olduğu için işte hamamı var, kilisesi var. Daha çok buradaki yaşayan insanlar ibadetlerini aynı bu köy içerisinde, bu tesis içerisinde giderebiliyorlarmış. Şu anda antik kentin içerisinde yürüyorum gördüğünüz gibi. Havada bugün çok güzel. Yani yaz havası var Ocak ayında olmamıza rağmen. Birazdan yine tekrar konuşuruz. Biraz etrafı çekelim. Evet, bugün yanımda arkadaşlarım da var. Karşınızda drone'uyla Serhan Erdoğmuş. Sero. Arkada Halo dayı var. Halo dayı. Onun yanında da Emre var. Merhabalar efendim. Grubumuzun yeni üyelerinden. Bizim kanalımızın da reklamını yapalım lütfen. Evet, dur hemen yapıyorum. Kanalınıza nereden abone olsunlar? Serhan Erdoğmuş YouTube kanalına hepinizi bekliyorum. Diyorum. Like'lar, yorumlar. Evet, kanalıma abone olmayı. Evet, benim kanalım yok. Abone olmayabilirsiniz. Sorun yok. Halil'in de Instagram HG Luxury. Aynen. Instagram. Ekleşelim. Yardımcı oluruz. Tekstilde yardımcı olur. Halı kilim. Halı kilit travel. Arkadaşlar çöpümüzü toplayalım. Evet, görmüş olduğunuz bir tane yine su kuyusu ama bu yerleşkede yaklaşık 18 tane daha böyle çukur ve sarnıçlardan, yani su kuyularından ve sarnıçlardan mevcut. Bakın etraf hala zeytin ağaçlarıyla dolu. Şu görmüş olduğunuz bir zeytin ağacı. Görüyorsunuz. Hayır, almadık. O yüzden geri döndüm. Şöyle bir girelim içeri doğru.
arkadaşlar. Şu anda bir zeytinyağı küçük tesisin içerisindeyim. Şu görmüş olduğunuz yere tahta giriyor. Ve buradan gelen tahtayla buradaki zeytinleri kırıyor. Evet. Kırdıktan sonra buradan şu şekilde zeytinyağının yağını akıtıp buradaki küplere dolduruyorlar. Buradaki görmüş olduğunuz zeytinyağının bulunduğu bir kuyucuk. Yani toplandığı yer. Bu da kırıldığı yer. Buradan böyle geliyor. Hatta bak şurada da diğer parçası mevcut. Bunu eski bir sistem ama hala şu andaki kullanılan fabrikalarda buna benzer şekilde hala yani daha teknolojik malzemelerle zeytinyağı üretimin tamamıyla birebir aynı. Sadece makineler var. Eskiden insan gücüyle yapılıyordu. Zaten bedelini öldürdü. Düdüğün tepesinde değilim belki ama Antalya Varsak Bey'in Varsak ilçesinin Lürbaton'dan herkese sevgiler. Arkaya da şöyle onu da çağırıyorum. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Siz şeyi kapattınız mı? Hadi. Tamam. Şöyle demek daha mantıklı işte geliyor bana. Sen de olmaz diyorsan olmaz. Burada bir tane daha su kuyusu ama kapatmışlar. İyi yapmışlar. Normalde kalenin girişi ya şurası olması lazım ya da biraz daha köşede bir yerde olması lazım. Bak şurada çok güzel bir manzara var, gel. Sana buradan seslendim ya ben Serhan. Buradan annenlerin evi gözüküyor mu Serhan? Şurasına bak, patlatmışlar. Gir bakayım Serhan. Volkan telefonla ışık yapsa da onun ışığı yetersiz. Yok, alıyor. Güzel aldı. Beraber. Bunu şey yapmana gerek yok. Bu kendi ayarlıyor. Hı. Ya. Burası kalenin girişi ve biraz önceki girmiş olduğum mağara. Şöyle çekinelim. Abi nasıl bir havada geldik? Ter ter içine kaldık ya. Ay vallahi ya. Tişörtle gelseymiş keşke. Hı hı. Bak burada kemerli yapılar var. Roma döneminden kalma büyük ihtimalle. Roma ve Bizans döneminden kalma. Tamam. Sero. Buraya var ya, sandalyede tam oturulmalık bir yerde.
Buraya gelen arkadaşlar özellikle şeye dikkat etmesi gerekiyor. Etrafta hemen hemen her yerde küçük küçük su kuyuları var. Yürürken lütfen dikkat edin özellikle nerede yürüdüğünüzü. Çünkü hemen hemen bir 10 metrede bir su kuyuları var. O yüzden lütfen bastığınız yere dikkat edin. Bu yere. Yok, şu aşağıya doğru gideceğiz. Bak hepsi zeytin ağacı abi bunların. Ya bu bir şey söyleyeyim mi? Bu zaten bu işlemeler var ya. Bak şu alt yapı poligon tarzında yapılmış. Üstünü kireçle kapama tamamıyla Roma döneminde. Çünkü kireç sonradan bulunuyor. Üstünde kapatmak için Roma döneminin eserler. Ama şu altlar bak poligon sisteminde yerleştirildiği için şunlar. Onlar eski dönemden kalma. Üzerlerini sağlamlaştırmak için işte o kireçlerden kullanmışlar. Yok. Restorasyon yapmamışlar kanka hiç. Yapacaklarmış. İşte Kepez Belediyesi daha başlamamış. Onda böyle mi kalmış yani 300 yıldır? Hı hı. Ha, aynen. Ya Aynen. oğlum bu taşları böyle nasıl toplamışlar? Bir şeyler yapmışlar kalmış böyle. Belli ki. Yok başlamışlar ya. Ben bakmıştım buraya daha önce. Yapmamışlar. Başlanacak diye yazıyor da başlamamışlar buraya. Tamam. Bir şekilde burayı keşfettikten sonra yapmışlar. Böyle kalamaz lan bu. Sallayalım bakalım. Sallama lan. Anlarız. Abi kemer kalır ya. ...1300... ...1300-1500 yıllık vardır ya. Hı hı. Evet. Amfora. Görmüş olduğunuz bu alet ta 1500 yıllık zeytinyağının içine koydukları amfora. Evet, tarihi sokaktan yani Agora'ya doğru yürüyorum şu anda. Dolaşıyoruz. Evlere doğru yavaş yavaş gidiyoruz. O köşedeki kilise olabilir ha. Evet. Zeytinyağı. Üretim yeri ya. Yok lan şu şeyden gördüm. Şu kırık şey var ya. Oradan. Aha. Gel şuraya gidelim. Aa yine kuyu var ha burada. Hemen hemen her zeytinyağı üretim yerinin olduğu hemen yanında su kuyuları var. Şöyle yürüyelim. Bak sistem bak orada var. Aha. Orada zeytinyağının o posasıları var. Bak, çekirdekler var ya, çekirdeklerden de şey yapıyorlarmış. Yakacak olarak kullanıyorlarmış. O yakacak da yüksek ısı verdiği için onu demir eğitiminde bakır eritmek için anladım. kullanıyorlarmış. Şurada ne var? Bir oraya bakayım.
Evet, gördüğünüz gibi bir zeytinyağı tesisinden ciddi anlamda kalan ürünler burada var. Bu o kaya parça. Bu da işte üstünden değirmen gibi geçen o tahta. Bu da yuları. Buradan akıp şuradaki içine dolduğu yerler yine hala sapasağlam duruyor. Bu görmüş olduğunuz yerleşkede, Lürubaton Kome'de 4 tane kilise bulunuyor. Bunlardan biraz önce bir tanesine dolaştık. Şimdi ormanın içerisinde yine tekrar bir yerleri aramaya çalışıyorum. Hemen şu arkamda bir tane tekrar bir kilise var. Şimdi biraz da onun içine giriyor olacağım. Bakalım, burada nekropoli göremedim bu şehirde. Yani nekropol dediğimiz mezarlık alanı, anıt mezarların bulunduğu yerler. Oraları göremedim. Hiç Pisidya'dan kalma, Pamfilya'dan kalma veya Likyalılardan kalma bir şey göremedim. Daha çok bu bölge tamamıyla aslında Bizans ve Roma etkisi var diyebiliriz. Daha çok eski Likyalılardan, Pisidyalılardan ve Pamfilyalılardan kalan her şeyi Bizanslar yıkmış. Çünkü daha önceden burada bir Apollo tapınağı olduğu söyleniyor. Onun dışında burada bir zeytinyağı festivali oluyormuş ve bu zeytinyağı festivali de şu şekilde Apollon adına düzenleniliyormuş. Daha hala yerleşim yeri büyük, geniş, hala dolaşıyoruz. Bakalım, belki farklı bir şeyler bulabiliriz. Abi dedim ve aslında Pamfilyalılardan kalma bir layit sandığının kafası görür gibi oldum ama bir bakacağım şimdi tekrardan oraya. Şurada görmüş olduğunuz bir layit sandığının Likyalılarca yapılmış bir sandığın kafasını gördüm. Şimdi tekrar yine etrafı şöyle bir dolanıyor olacağım. Evet. Evet. Bu görmüş olduğunuz, evet, Pisidyalılardan kalma bir layit sandığının üst kapağı. Herhangi bir yazı göremiyorum. Silinmiş büyük ihtimalle. Ama şu görmüş olduğunuz bir Bizans ve Roma döneminden önce yapılmış bir nekropollerde kullanılan layit kapağı. Biraz önceki layit sandığının mezarı gördüğünüz gibi zaten hemen şu tarafa düşmüş. Burası da o mezarın, layit mezarın etrafı. Şöyle bakıyorum yine tekrar etrafa. Şöyle bakın, burada bir mezar daha gördüm. Demek ki nekropol burasıymış. Bu da bir layit mezarın dışı. Üst kapağı da hemen şurada sanırım. Tabi etrafta çok yeşillik olduğu için belki bu etrafta da mezarlar olabilir. Ama şu anda doğa ana orayı sakladığı için göremeyebiliriz.
Evet, bir mezar kapağı daha orada gördüm. Burası bir kilise. Sağ tarafındaki. Görmüş olduğunuz yer bir kilise. Evet, şu anda bir kilisedeyim. Şurası Miraç yeri. Yani şu arkamdaki olan yerde kilisenin girişi. Zaten biraz önceki videolarda görüyor olacaksınız. Sanırım bu buradaki en büyük kilise diyebilirim. Gördüğünüz gibi yine ana yerden, şöyle ana yerden giriş bir yer var. Karşı taraf mihrap. Burada üçlü bazilikal sistemde yapılmış Bizans'tan kalma bir kilise diyebiliriz buraya bence. Doğada yürüyorum. Ocak ayındayım ama inanılmaz sıcak. Bir yandan da yürüyoruz tabi. İnsanı etkiliyor. Bir de bu kadar güzel çam ormanların içerisinde yürüyüş yapmak inanılmaz sağlıklı, inanılmaz güzel. Oh. Temiz hava, o çam kokusu yok mu? Çok güzel. İzlemede kalın, yürüyoruz. Beraber doğa yürüyüşü yapıyoruz sizinle beraber. Burada yine arkamda bir tane daha yine kuyu var. Su kuyusu. Hemen hemen her yerde var. Çünkü buraya su taşınması zor olacağı için insanların tabii su olmadan hayat yaşanmıyor. Etrafta hep su kuyularının olması insanların su ihtiyaçlarını bu su kuyularından gideriyorlar. Yalnız sadece yağmur suyundan doluyor bu. Çünkü etrafta hiç nehir, dere, ırmak gibi şeyler yok. Olmadığı için de etrafın hemen hemen her yerinde böyle su kuyuları var. Bu su kuyuları sayesinde de insanlar buradaki yaşamlarındaki su ihtiyaçlarını buradan gideriyorlar. Çünkü hemen hemen deniz seviyesinden yaklaşık bir 500-600 metre yukarıda doğal kaynakları da çok uzak bir yerleşkedeyiz şu anda. Evet, burası hamam. Bir de hep klasik şey vardır, tamam mı? Bu hamamlar kadın erkek karışık mıydı? Unisex miydi? Öyle bir şey yokmuş. Haftanın belirli günleri mesela kadınlar gidiyormuş belirli saatlerde, belirli saatlerde erkekler gidiyormuş. Abi hiç sıçma şeyi görmedim ya. Ela yok. Hela'yı göremedim. Nereye sıçacağız? Efendim? Küçük taşlar var ya. Hı hı. Arkamda bulunan yer, biraz önce zaten görüntülerde de görüyor olacaksınız. Hamamdı. Tabii artık hamamdan pek bir eser kalmamış. Girince de terlemedik. O yüzden hamam bugünlük bu kadar yani. Maden güneş tepeden doğdu. Gölge ayağımızın altında. Vay vay vay. Anlat bakalım kral. Vallahi yedik içtik. Hı. Eğlendik. Tarihi vazifelerimizi yerine getirdik. Hı hı. Bu bir görev. Bence bir görev yani. Yani vecibemizi yerine getirmiş olduk. Hı hı. Bir öğren yeri daha gördük. Hı hı. Temiz bıraktık. Çöpümüzü attık. Evet. En önemlisi o. Mirasımıza sahip çıktık yani. Çocuklarımıza anlatacağımız bir güzel hikayemiz daha oldu. Gittik gördük ne size. Bir de işin enteresan bir yanı var. Yani aslında bize bu kadar yakın olup da hani burayı hani Tabii. bunca yıldır burada yaşayıp doğma büyüme burada yaşayıp gelmemek enteresan bir şey yani bence. Buralarda evimiz şurada yani şuradan şu ne kadar mesafe? Hemen karşı tepe işte abi. Yani bu kadar burnumuzun dibinde
gelmemiş olmak için kendimi esetle kınıyorum ama bir şekilde de geldik gördük zamana. Hı hı. Çok da ölmeden önce gördük yani. Aynen. Public shame yapmıyorum.